Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz 1,5-2 yaş aralığındaki kız bebekleri için bir yelek çalışması. Bebe yakalı bir kız yeleği çalışacağız arkadaşlar. Yeleğin yapılışını iki video olarak hazırladım. Birinci videoda yakanın yapılışı, ikinci videoda ise yeleğin yapılışı anlatılıyor. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Yeleği örmeye yakadan başlıyoruz. Önce bordür kısmını örüyoruz. Kenarlardan ilmek eksilterek yaka formunu veriyoruz. Yakayı tamamladıktan sonra yaka tabanına içi boş lastik bant örüyoruz ve ilk iliği buraya açıyoruz. Daha sonra yeleğin örülüşüne geçince istediğiniz lastik türünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben haroşa olarak çalıştım. Birebir lastikte örebilirsiniz. Kol ayrımlarından sonra önce gövdeyi örüyoruz. Daha sonra kolları yuvarlak bir şekilde örerek yeleğimizi tamamlıyoruz. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Oldukça şık ve kullanışlı bir yelek arkadaşlar. Modelin yapılışı da gerçekten çok kolay. Yeleğin ebatlarını da vermek istiyorum. Kol altından etek ucuna kadar olan uzunluk yaklaşık olarak 20 santimetre. Yeleğin genişliği kol altından 30 santimetre. Reklam hattı uzunluğu ise 12 santimetre. Gelelim gerekli malzemelere. 100 gramı 240 metre olan anti peeling bebe yünü kullandım orta kalınlıkta. 2 yumaktan bu kadar arttı. Yakanın bordür bölümünü 3,5 numaralı şişle, yakayı ve yeleğin beden bölümünü ise 4 numaralı şişlerle ördüm. Ayrıca birkaç ayrıca ve 5 düğmeye ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yakayı örmeye 3,5 numaralı şişlerle başlayacağım. İlk 7 sırayı 3,5 numaralı şişle öreceğim. Daha sonra yakayı 4 numaralı şişle örmeye devam edeceğim. Yaklaşık 1 metre kadar ip ayırıyorum ve klasik ilmek alma yöntemiyle toplam 100 ilmek alacağım. Her iki şişimi de kullanacağım ilmek alırken. Bir ilmek aldım. Sırayla devam ediyorum. Toplam 100 ilmek alalım. Toplam 100 ilmek aldım. Şişin birini çekerek çıkartıyorum. Örmeye başlıyorum. Burası örgümüzün ters tarafı. Başlangıç ipi sağ kenarda. Alttaki ilmekler de ters olduğu için bu sırayı ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örelim. Birinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ön taraftayım. İkinci sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. İkinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Üçüncü sırada da bütün ilmekleri ters örüyorum. Üçüncü sırayı tamamladım. Ön yüzdeyiz. Dördüncü sırayı örerken bir ilmek artırıp bir ilmek eksilterek devam edeceğiz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek ekledim. Sıradaki iki ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum.
Tekrar ipi öne getiriyorum. Bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. İlmek sayımız değişmeyecek. Devam edelim. Dördüncü sırayı tamamladım. Sıraya başlarken ilmek artırarak başlamıştım. İlmek eksilterek sıra tamamlandı. Kenar ilmeği de düz örüyorum. Tamamlıyorum. Dönüyorum. Beşinci sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Beşinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Altıncı sırada düz, arka taraftan yedinci sırada da ters örerek 2 sıra daha örelim. Toplam 7 sıra ördüm. Şimdi örgümüzü ters tarafı işte kalacak şekilde şöyle ikiye katlayacağız. Ve buradan çıkardığımız ilmeklerle şişimizdeki ilmekleri örerek birleştireceğiz. Bir kenar bordürü oluşturacağız. 4 numaralı şişimi alıyorum ve 8. sıraya başlıyorum. İlmek alırken her ilmeğin altındaki bu ilmeklere batacağız arkadaşlar. Aralara batmayalım. İlmekte atlamamaya dikkat edelim. İlk ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Alttaki ilk ilmeğimizi şu şekilde arka taraftan batarak getiriyorum. Sol şişime aktarıyorum. Şimdi 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Daha sonra sırayla devam ediyorum. İkinci ilmeğimiz bu. Bu ilmeği tekrar sol şişe takıyorum. Sol şişimdeki bir ilmekle birlikte örüyorum. Şu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Buradan sıradaki ilmeği alıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine sıradaki ilmeği alıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Son ilmeğim kaldı. Burada kenardaki ilmeğe batarak alıyorum. Bu ilmeğe değil, ilk başlangıç ilmeğine batıyorum. 2 ilmeği birlikte örüp sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde yakanın birinci sırasını örmeye başlıyorum. Ters tarafta olduğumuz için ilk sırayı ters öreceğim. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Yakanın birinci sırasını tamamlayıp dönüyorum. Ön taraftayım. İkinci sıraya başlayacağım. Ve ön tarafta hem sağ kenardan hem de sol kenardan ilmek eksiltmeleri yapacağız. Önce ilmeklerimi ayırıyorum. Baştan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek ayırıp buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu kenardan da 12 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buraya da mavi ayraç yerleştiriyorum. Köşeleri karıştırmamak için. İlmekleri hep ön sıralarda keseceğiz. Ters taraflarda ilmek eksiltme yapmayacağız. Ve kısa satır dönüşleri yaparak yakamıza şekil vereceğiz. Yakanın ikinci sırasına başlıyorum. Ayraçtan önceki 2 ilmeğe kadar olan ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeği örmeden aldım. Devam ediyorum. Ayraçtan önce 2 ilmeğim kaldı.
İlmeğimin yönünün sol tarafa bakması için önce bu iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Daha sonra arka kanatlarını birlikte düz örüyorum. İlmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Ayraçtan sonra da yine iki ilmeği birlikte öreceğim. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. İlmeğimin yönü sağ tarafa bakıyor. İpi sıkıştırıyorum burada aralık oluşmaması için. Düz örerek diğer ayraca kadar devam ediyorum. İkinci ayraca geldim. Yine ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Arka kanatlarını bir ilmek eksilttim. Ayraçtan sonraki ilmekleri de birlikte örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Bir ilmek düz ördükten sonra kısa satır dönüşü yapacağım. Bu ilmeğin etrafına ip dolayacağım. Burada delik oluşmaması için dönüş yapıyorum. Bu ilmeği sol şişime aktarıyorum. İpi arkaya alıyorum. Ayraçtan sonra 3 ilmeğim oldu. Bu örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden sağ şişime aktarıyorum. İpi ön tarafa getiriyorum ve 3. sırayı örmeye başlıyorum. Diğer ayraca kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Ayraca kadar ördüm. Ayraçtan sonra 1-2 ilmek örüyorum. İpi arka tarafa alıp dönüş yapıyorum. Sağ şişimden bir ilmek sol şişime aktarıyorum. Yine ayraçtan sonra 3 ilmek oldu. İpimi tekrar arkaya alıyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği tekrar sağ şişime aktardım. Burada da bir dolama yapmış oldum ilmeğin etrafına delik oluşmaması için. Ayraçtan önceki iki ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. Daha sonra arka kanatlarını birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. 4. sıraya başladım. Ayraçtan sonraki iki ilmeği de yine birlikte örüp bir ilmek daha eksiltiyorum. Diğer ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar geldim. Ayraçtan önceki ilmeklerin yönünü değiştirip birlikte örüyorum. Ayraçtan sonra da yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Kısa satır dönüş ilmeğine geldim. Etrafına ip dolamış olduğumuz ilmeğimiz. Bu ilmeği önce sağ şişime alıyorum. Sol şişimde dolamış olduğum ipi şişi geçiriyorum. Daha sonra ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek sağ şişime alıp dönüş yapıyorum. İpi ön tarafa getirdim. Bu ilmeği tekrar sağ şişe aktarıyorum ve örmeye devam ediyorum. 5. sıraya başladım. Diğer ayraca kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Ayraca kadar geldim. Ayraçtan sonra bir ilmek ters örüyorum. Etrafına ip dolamış olduğum dönüş ilmeğine geldim. Ters tarafta olduğumuz için bu dolamış olduğum ipi buluyorum. Şöyle bu ilmeğin üzerinden aşırıp ters tarafa alıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Daha sonra dönüş yapıyorum. Bir ilmek sağ şişimden sol şişime aktarıyorum. Yine 3 ilmek oldu. İpimi ön tarafa getiriyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği tekrar sağ şişime geçirdim. İpi arka tarafa alıyorum. Önce bu iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Arka kanatlarını birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar ayraçtan sonra iki ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. 6. sıraya başladım. Diğer ayraca kadar düz örüyorum. Ayraca kadar geldim. Yine ayraçtan önceki ilmeklerin yönlerini değiştirip birlikte örüyorum. Ayraçtan sonra da ilk iki ilmeği birlikte örüyorum.
Etrafına ip dolamış olduğum ilmeğe geldim. Bu ilmeği sağ şişime alıyorum. Dolamış olduğum ipi alıyorum. Daha sonra da ilmeği alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Dönüş yapıyorum. Sağ şişimden bir ilmek bu tarafa alıyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum. Yine bu ilmeği sağ şişimi örmeden kaydırıyorum ve 7. sıraya başlıyorum. Diğer ayraca kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Ayraca kadar geldim. Ayraçtan sonra bir ilmek ters örüyorum. Dönüş ilmeğine geldim. Yine dolamış olduğum ipi bu ilmeğin üzerinden arka tarafa alıyorum ve her ikisini birden ters örüyorum. İpi ön tarafa alıp dönüş yapıyorum. Sağ şişimden bir ilmek bu tarafa aktarıyorum. Yine ipi arka tarafa geçiriyorum. Bu ilmeği örmeden tekrar sağ şişime aldım. Sıradaki iki ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. Her iki ilmeğin arka kanadını birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Ayraçtan sonra da yine iki ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. 8. sıraya başladım. Sıra sonuna kadar düz devam ediyorum. Ayraca kadar geldim. Ayraçtan önceki iki ilmeğin yönlerini değiştirip arka kanatlarını birlikte düz örüyorum. Ayraçtan sonra da yine iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu ilmeği sağ şişime alıyorum. Dolamış olduğum ipi önce sol şişe aktarıyorum. Daha sonra ilmeği alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Dönüş yapıyorum. Sağ şişimden bir ilmek tekrar sol şişime aktarıyorum. İpi arka tarafa alıyorum. İlmeği tekrar sağ şişime aldım. 9. sıraya başlıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Ayraca kadar ördüm. Ayraçtan sonra bir ilmek ters örüyorum. Kısa satır ilmeğine dolamış olduğum ipi şöyle alıyorum. İlmeğin üzerinden arka tarafa getiriyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Dönüş yapıyorum. Bir ilmek sol şişime alıyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Tekrar bu ilmeği sağ şişime alıyorum. İpi arka tarafa geçirdim. Şimdi tekrar ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Ayraçtan sonra iki ilmeği de birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. 10. sıraya başladım. Aynen bu şekilde her iki kenarda ilmek eksiltmeyi sürdüreceğiz. Sağ kenarda 3 ilmek kaldığında 16. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Aynı şekilde ilmek eksilterek örgümüzü sürdürelim. 16. sıraya başlıyorum. Sağ şişimde 3 ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerden ipim öndeyken birini sol şişe aktarıyorum kısa satır ilmeği olarak. İpi tekrar arkaya alıyorum. Bu ilmeği tekrar sağ şişe aldım. 2 ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Son ilmek eksiltmeyi yaptım. Ayraçtan sonra da yine 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek daha eksilttim. Sağ kenardaki ilmek eksiltmeleri tamamlamış oldum. Diğer ayraca kadar düz örüyorum. Ayraca kadar geldim. Ayraçtan önceki 2 ilmeğin yönlerini değiştirip birlikte ördüm. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği de yine birlikte örüyorum. Burada da yine 8. ve son kez eksiltme yapmış olduk. Etrafına ip dolamış olduğum ilmeği sağ şişime aldım. Doladığım iple birlikte her ikisini birlikte düz ördüm. Sol şişimde 2 ilmek kaldı. Artık geri dönüş yapmayacağım. Bu 2 ilmeği de örerek 16. sırayı tamamlıyorum.
Şimdi bu bordürün kenarından 2 ilmek daha çıkartıyorum. Sıra başlarına batıyorum. Fazladan 2 ilmek eklemiş oldum buradan. Devam ediyorum. 3 ilmek daha ekleyeceğim. Şöyle ipin altından parmağımı geçiriyorum. 1 2 3 ilmek aldım. Dönüyorum. Şimdi ilmekleri 2 katına çıkartacağım. Ters ilmeklerin arasından birer düz ilmek öreceğim. İçi boş bir lastik öreceğiz arkadaşlar. Lastik bant öreceğiz yakanın alt tarafına. İlk ilmeği düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. İkinci ilmeği ters ilmek olarak kabul ediyorum. Örmeden sağ şişime kaydırdım. İpi arkaya alıyorum. Eklemiş olduğum üçüncü ilmeği düz örüyorum. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Şişimdeki ters ilmeklerden bir tane alıyorum örmeden. İpi arka tarafa geçiriyorum. Bu bordürün bu taraf kenarlarından da 2 ilmek alacağım. Ters ilmekten sonra birinciye batıyorum. Bu ilmeği düz örüyorum. Daha sonra ipi ön tarafa getiriyorum. Şişimden bir ters ilmek alıyorum. İpi arkaya geçiriyorum. Yine bordürün kenarından aldığım ilmeği düz örüyorum. Bu kenara 2, 4, 6, 7 ilmek fazladan eklemiş olduk. Şimdi devam ediyorum. En son düz örmüştüm. Şişimden bir ters ilmek alıyorum. İpi arkaya geçiriyorum. Yine bu ters ilmeklerin arasındaki boşluğa batıyorum. Bu ipin altından geçip bir düz ilmek örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Şişimdeki ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Tekrar ipi arkaya aldım. Buraya batıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İpi öne getiriyorum. Ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Yine araya batıp bir düz ilmek örüyorum. Şişimdeki ters ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. Ayraca çıkartıyorum, artık devam ediyorum. Aynı şekilde diğer ayraca kadar gidelim. Ters ilmeklerin arasına batıp düz ilmek çıkartıyorum. Sol şişteki ters ilmeği kaydırıyorum. Ayraca kadar geldim. Devam ediyorum. Aralara batıp düz ilmek örüyorum. Sol şişteki ters ilmekleri kaydırıyorum. Dolama yapmış olduğum ilmeğe geldim. Ters taraftan doladığım ipi ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Şu şekilde. Devam ediyorum. En son ters ilmek kaydırmıştım. Buradan önce bu doladığım ipi düz örüyorum. Şu şekilde. Daha sonra ilmeğin her ikisini ters ilmek olarak örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Araya batıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Ters ilmeği kaydırıyorum. Son ilmeğim kaldı. Bu ilmeği düz örüyorum. Yine aynen bu taraftan da 2 ilmek alıyorum. Bir, iki. Bunları düz öreceğim. En son düz örmüştüm. Bordürün kenarından arka taraftan aldığım ilmekleri de ters örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Bunu arka taraftan aldım. Ön taraftan aldığım ilk ilmeği düz örüyorum. Yine arka taraftan bir ilmek alıyorum. Bu ilmeği ipimi öne getirdikten sonra örmeden kaydırıyorum ters ilmek olarak. Buradaki son ilmeği de düz örüyorum. Şimdi bu kenara da 3 ilmek ekleyeceğim. 1
2, 3. Dönüş yapıyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. İkinci ilmeği örmeden kaydırıyorum. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Şişimdeki ters ilmeği kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Yine ters ilmeği kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Burada dolamalı ilmeğe kadar bu şekilde devam ediyorum. Ters ilmeği kaydırdım. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği kaydırıyorum. Dolama şeklindeki düz ilmeğe geldim. Her iki ilmeği şu şekilde birlikte düz örüyorum. Daha sonra devam ediyorum. Ters ilmeği kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde içi boş lastik öreceğiz. Bu ikinci sıramız. Devam edelim. İkinci sıranın sonuna geldim. Aynı şekilde örmeyi sürdürüyorum. Son ilmeği ters örüp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmek var. Bu ilmeği de örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmekleri örmeden kaydırarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Son ilmeği ters örüp dönüyorum. Şişimde toplam 152 ilmek var arkadaşlar. Şimdi 2 sıra daha öreceğim aynı şekilde. Bir gidiş, bir de dönüş sırası örelim. 6. sırayı örerken ilik açacağız. 4. sıraya başlıyorum. Devam edelim. Toplam 5 sıra içi boş lastik bant ördüm. Şimdi 6. sırayı örerken sağ ilik patına ilik açacağım. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği kaydırıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 3 ilmek ördükten sonra 4. ve 5. ilmeği birlikte düz örüyorum. İpi ön tarafa getirip bir ilmek ekliyorum ilik için. Yine sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Şu şekilde. Devam ediyorum aynı şekilde. Yine ters ilmekleri örmeden alıyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Sıra sonuna kadar örüp tekrar ilik kenarına gelelim. Yedinci sırayı örüyorum. Ters taraftayım. İlik kenarına geldim. Ters ilmeği örmeden aldım. İpi arkaya alıyorum. Bu dolama ilmeğine batıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Ters taraftan batıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Tekrar ipi arkaya alıyorum. Aynı ilmeğe batıp bir düz ilmek daha örüyorum. Dolamanın içerisine düz, ters, düz şeklinde 3 ilmek ördüm. İpi ön tarafa getiriyorum. Sırada ters ilmeğimiz var. Örmeden alıyorum. İpi arka tarafa geçiriyorum. İlmek kestiğimiz için 2 ters ilmek yan yana geldi. Şimdi bu ters ilmekle düz ilmeği yer değiştiriyorum. Ters ilmeği arka taraftan alıyorum. Şu şekilde. Düz ilmeği de ön taraftan tekrar sol şişe geçiriyorum. Ters ilmeği kaydırdım. Şimdi sıradaki düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği kaydırıyorum. Son ters ilmeği de ters örüyorum. Dönüş yapıyorum. İlik açmış olduk. 8. sıraya başlıyorum. Yine 8. sırada da düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden kaydıracağım. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi düz ilmeğimiz var. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği kaydırıyorum.
düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri kaydırıyorum. Bu dolamanın içinde de ilmeklerimiz aynı şekilde denk geldi. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sekizinci sıranın sonuna geliyorum. Yine son ilmeği ters örerek dönüyorum. 9. sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yine ters ilmekleri kaydırıp düz ilmekleri örerek devam ediyorum. Dokuzuncu sıranın sonuna geldim. Son ilmeği ters örüp dönüyorum. 10. sıraya başlayacağım. Bir gidiş bir de dönüş sırası öreceğim. Tekrar birlikte olacağız. Yine düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden kaydırıyoruz. Yaka tabanına 11 sıra içi boş lastik bant ördük. Şimdi 12. sırayı örerken yaka tabanındaki ilmekleri yarıya düşüreceğiz. Yani ilmekleri ikişer ikişer ters öreceğiz. Ters örmemizin sebebi de burası yakamızın ön yüzü, ancak lastik bandımız katlandığında yakanın ters tarafı reklam örgümüzün düz yüzü olacak arkadaşlar. O yüzden ilmeklerimizin burada düz görünmesi için yakanın ön tarafında ilmeklerimizi ters öreceğiz. Kenarda düzgün kenar çalışacağım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi bir ters bir düz ilmek var sırada. İlmek eksiltmeye ters öreceğimiz için ters ilmekten başlayalım ki arka tarafta ilmeklerimiz düzgün düşsün arkadaşlar. Yine ters ve düz ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ikişer ikişer örerek kapatıyorum. Sıra sonuna geldim. Bütün ilmekleri ters örerek kapatıyorum. Yakamızın örme işlemini tamamladım. Şöyle göstereyim. Yakamızı katladığımızda burası iç tarafta kalacak şöyle. Döndüğünde bu şekilde kapanmış olacak.